Herkese merhaba. Soru cevap kısmının ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda da 5 soruya cevap vermeye çalışacağım. Şimdiden bu soruları soran arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. Bir antropolog adli tıpta disiplinler arası çalışabilir mi? Kimlik tespiti, yeniden yüzlendirme, yaş tayini gibi. Soruyu soran arkadaşıma teşekkür ediyorum. Antropologlar adli tıpta çalışabiliyorlar. Adli tıp kurumu bünyesinde de çalışabiliyorlar. Onun dışında adli bilimlerle ilgili görev yapan bütün yüksek lisans programlarında, enstitülerde buralarda da görev alabiliyorlar. Adli antropolojiyi özellikle buluntu kemikler üzerinden değerlendiriyorum ben. Onlar üzerinde ırk tayini olsun, yaş tayini olsun, kimlik tespiti, yeniden yüzlendirme, boy tahmini gibi aşamalarda adli antropoloji bize destek sağlıyor. Bununla birlikte adli antropolojik uygulamalar aslında adli tıp uzmanlarıyla beraber yapılıyor. Dolayısıyla bir multidisiplin de var bu olayda. Sadece adli tıp uzmanları değil, olayın ve buluntu kemiklerin özelliğine göre hava durumunun önemli olduğu yerde adli meteorolojiyle, bunun dışında böcek varsa bu ortamlarda adli entomolojiyle ve gene toprakların incelenmesiyle alakalı adli arkeoloji, jeoloji, bunlarla da multidisipliner bir çalışma sağlanabiliyor. Antropoloji yüksek lisans programlarıyla ve doktora programlarıyla adli tıpla veya adli bilimlerle, daha doğru bir söylemle, ortak bir çalışma sağlayabiliyor. İkinci sorumuza geçiyorum. Adli bilimci olay yerinden delil toplar mı? Soru için tekrar teşekkür ediyorum. Adli bilimciler olay yerinden tabii ki delil toplar. Özellikle soruşturmayı yürüten birimlerin denetiminde olmak kaydıyla olacaktır bu olay. Sonuçta olay yeri incelemeyi yapan kriminal birimler ve adli tıp uzmanları kendileri için önemli olabilecek delil mahiyetinde, kanıt mahiyetinde her şeyi orada toplanmasını tabii ki kayıt altına alınacak şekilde yapabilirler. Bu deliller parmak izleri olsun, ortamda bulunan içecek, sıvı veya katı yiyecek tarzı maddeler olsun, bir suç aleti olabilir veya işte ateşli silah, bunun dışında mermi çekirdeği, olaya ait olabilecek elbiseler, kalıntılar, biyolojik materyaller, bunların hepsi delil arz ettiğinden dolayı olay yerinde tabii ki bunların toplanması yapılabilir. Ama en önemli husus bu soruşturmayı yürüten birimlerin kontrolünde ve denetiminde kayıtlı bir şekilde yapılması. Üçüncü soru, bizi en çok etkileyecek olaylar nedir? Şimdi bu soruyla ilgili aslında ilk videoda da bir yanıt vardı benim tarafımdan verilen, ama o daha ziyade unutamadığım bir anımla alakalıydı. Burada sorulan aslında etkileyen olay nedir ya da etkileyecek olaylar nedir şeklinde. Bunu daha farklı alıyorum ben ele. Bu arada buraya kart olarak bırakıyorum. O ilk videoyu da sorulan soruların cevapları açısından inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Soruya gelecek olursak etkileyecek olaylar neler? Şunu öncelikle düşünmek lazım. Her kişi özel alanı içerisinde olaylardan etkilenebilir. Yaşadığı bir olaydan dolayı kimsenin etkilenmediği bir olaydan daha çok etkilenebiliyor. O yüzden bunlarla pratikte de karşılaştığımız için hangi olaydan daha çok etkileniriz demek biraz zor bir cevap aslında. Ama kendi kişisel yaklaşımım olarak bakacak olursak olaya, küçük bir çocuğun insanlıkla bağdaştırılamayacak şekilde maruz kaldığı bir olaydan dolayı yaptığımız incelemede veya kitlesel olaylarda, afetlerde ortamın bulunuş şekli, ortamdaki o insanların zor halleri gerçekten çok etkileyecek durumlardır. Tecrübe etmiş biri olarak da bunları söylüyorum. Kitlesel olaylarda özellikle yakınlarını arayan, bulmaya çalışan insanların ve o toplumun orada seferber olması, birlikte çalışması ve ne kadar kötü bir durum olsa bile sonuçta yakınlarına ulaşabilecek olan insanlar ve o bekleyiş ve sonunda bazen ve çoğunlukla bunun sağlanabilmesi, başarılı olmasının getirdiği acı mutluluk diyeyim ben buna, bile çok etkileyicidir. Ama kişisel olarak etkilenmeler de oluyor tabii ki. Yine son vurgu olarak şunu söyleyebilirim. Benzer bir olay yaşamış veya bu olaydan dolayı birilerini kaybetmiş kişiler o olaylardan daha fazla etkilenebilirler. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu etkilenmeler tabii ki olur. Hepimiz insanız ama sonuçta pratiğimiz ve olayı aydınlatma çabamız
bütün etkilenmeyi ortadan kaldırıyor ve bilimsel objektiflikle delil bulma amacı o etkilenmeleri bir anda silip süpürüyor. En azından pratik anlamda adli tıp uzmanları bu şekilde çalışıyor. Dördüncü soru. Abi ben adli bilimler okumak istiyorum. Üniversite için önerilerim var mı? Bu soru sosyal medyada, Instagram'da bana çok soruluyor. Aslında üniversite sınavlarından yaş olarak bayağı uzaklaşmış olduğum için bununla ilgili özel bir araştırmam yok ama tabii ki adli bilimlerin içinde bulunmamdan dolayı takip ediyorum ve öğreniyorum. Özellikle soru soran arkadaşlar bunu araştırmamı da sağlıyor. Adli bilimler okuyan arkadaşıma hakkında hayırlısı olmasını diliyorum. Daha doğrusu okumak isteyen arkadaşıma. Ama aynı ilgi alanımız olduğu için adli bilimlerde çalışmasını isterim tabii ki. Bununla birlikte adli bilimler yüksek lisans programı 4 yıllık olarak şu an ülkemizde 2 üniversitede mevcut. Üsküdar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi. İnternette kaç netle gidilebilir, İşte sıralamada kaçıncı olmak lazım ya da şartlar nelerdir? Bunlar araştırılabilir ve bakılabilir. Bu video için son hazırladığım soru da aslında bir önceki soruyla biraz paralellik içeriyor. Beşinci soru. Kaç sene üniversite gerekiyor ve hangi bölüm okumak lazım? Dediğim gibi az önce de buna cevapladım. 4 sene üniversite gerekiyor adli bilimler okumak için. Adli bilimlerin çalışma alanları da ayrı bir içerik konusu olabilir veya üzerinde tartışılabilecek bir içerik de olabilir. Sonuçta bütün devlet kurumlarında özellikle adli bilimler alanında çalışan ve bununla birlikte laboratuvarlarda, özel birimlerde, danışmanlık bürolarında çalışabiliyorlar. 4 sene 4 sene lisans programı olarak adli bilimler var. Tabii ki kontenjanlarla sınırlı bu bölümler. Bunun dışında adli bilimlerle ilgili işte yüksek lisans ve doktora programları da var. Üniversitelerin enstitü olarak veya yüksek lisans programı olarak bu birimlere de ulaşabiliyorsunuz. Oradan eğitim alabiliyorsunuz. Adli tıp uzmanlığı biraz daha farklı. Yani adli tıp uzmanı olmak için tıp fakültesi mezunu olmak lazım. 6 sene tıp fakültesi okumak, sonra tıpta uzmanlık sınavına girmek ve orada başarılı olup 4 senede adli tıp uzmanlığı asistan olarak okuyup çalışmak gerekiyor. Ondan sonra adli tıp uzmanı yeterliliği alabiliyorsunuz. Umarım bu içeriklerde sorulan sorulara yanıt olması açısından güzel olmuştur. Sorulara yanıt bulabilmiştir soran arkadaşlar. Ve izleyen diğer arkadaşların da aklına takılan mevzulara açıklık getirmişimdir inşallah. Bir video daha olacak bu soru cevap kısmı ile alakalı. Onu da gene kanalıma abone olarak takip edebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız bu video geldiğinde zaten bildirim geliyor. Başka türlü soruları bana sosyal medya hesaplarından veya buradaki videoların yorum kısımlarından ulaştırabilirsiniz. Ben bunları takip ediyorum sürekli. Oradan inceliyorum ve bunlara dönüş yapmaya çalışırım. Sorular için tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.